YouTube'da içerik oluştururken hangi içerik olduğu önemli değil arkadaşlar. Konuyu hazırlıyorsunuz, saatlerinizi veriyorsunuz, günlerinizi veriyorsunuz. En iyi editi sizin yaptığınızı düşünüyorsunuz. En iyi makaleyi sizin yaptığınızı düşünüyorsunuz. En iyi kapak fotoğrafını sizin yaptığınızı düşünüyorsunuz. Yayınla butonuna basıyorsunuz. Fakat videonuz izlenmiyor arkadaşlar. Neden izlenmiyor? Çünkü algoritma belli bir izlenme süresi olduğu için önermeyi kesiyor arkadaşlar. Peki izlenme süresini nasıl artıracağız? Bu çatışma yayı dediğimiz ekrana görmüş olduğunuz grafik sayesinde arkadaşlar. Bu grafiği kimler kullanıyor? Netflix'teki dizi yapımcıları, Amazon'daki dizi yapımcıları, oyun yapımcıları, herkes kullanıyor arkadaşlar. Çünkü bu monotonluğun ve sıradanlığın dışında size orijinal bir yazın şekli veriyor. Ve bu senelerdir kullanılıyor. Aslında bu kaçak veya gizlenecek bir şey değil. Ama YouTube'da izlemiş olduğunuz içeriklerde arkadaşlar, YouTube eğitmenleri veya makale hazırlayan, yazan kişiler bunları size anlatmıyor arkadaşlar. Ben Ufuk Şen, yıllardır bu işin içindeyim. 2005'ten beri yıllardır bu işin içindeyim arkadaşlar. 2010'dan beri eğitimini verdiğim görsel eğitim konusunda, 3D tasarım konusunda veya diğer konular bu konuyla beraber ilgi alanıma girdiği için arkadaşlar bazı önemli konularda da ve konu anlatımının sunum şeklinde önemli bazı detaylar olduğu için bunu size anlatıyorum. Burada şimdi vereceğim örnekle beraber arkadaşlar gerçekten konunun nasıl olması gerektiğini anlayacaksınız. Ve izlenmeyen hikayenize, izlenmeyen içeriğinize baktığınızda hangi içerik olduğu önemli değil. Yan yana koyun, bununla beraber hazırlayın. Bir de önceki hikayenize bakın arkadaşlar. İkisini yan yana koyduğunuzda esas farkı o zaman göreceksiniz. Ne demek istediğimi o zaman anlayacaksınız arkadaşlar. Bakın normalde biz çengel dediğimiz yer neresi arkadaşlar? Hikayenin en başı. İzleyicinin dikkatini hemen yakaladığımız yer, hemen konuya soktuğumuz yer. Merak uyandıran ilginç bir olay, ilginç bir karakteri gösteriyoruz burada çengel kısmında. Birazdan bir polisiye romanı hakkında size örnek vereceğim arkadaşlar. Orada örnekte ne demek istediğimi anlayacaksınız ve hikaye gerçekten çok tanıdık gelecek. Çünkü izlemiş olduğunuz bir oyundan, izlemiş olduğunuz bir diziden o hikaye tanıdık gelecek arkadaşlar. Bakın normalde yükselen elen kısmında ana karakterin ve konunun bir amacı vardır. Bu amaca ulaşmaya çalışan bir karakteri gösteririz biz arkadaşlar. Çatışma kısmında o karakter bir kriz anı yaşar, bir sorun yaşar arkadaşlar, bir engellerle karşılaşır. İşlerin geri dönülemez noktaya geldiği bir andır. Burada gerilim ilk tepe noktasına varır. Ve kullanıcı acaba ne oluyor sorusu sorar. Acaba devamında ne olacak sorusunu sorar. Bu geri dönüş kısmında ise gerilim aslında bilinçli olarak düşürülür. Karakter bir sorun yaşar. O sorunu çözmek için tekrar bir motivasyon kaynağı bulmaya çalışır arkadaşlar. Fırtına öncesi sessizlik diyeceğimiz kısım burası aslında. Dönüş kısmı. Yükselen elem kısmında da aslında kahraman tekrar motivasyon toplar ve ödül olarak düşmanı yakalar. Bir sorunu çözer arkadaşlar. Şimdi bakın örnek vereceğim. Örnekte ne demek istediğimi çok güzel anlayacaksınız. Bir aksiyon filmi senaryosu olsun. Bir banka soygunu olsun. Polisler banka soygunlarını yakalanmaya çalışsın. Bir dedektif olsun arkadaşlar. Bakın şimdi hook kısmı nasıl başlıyor? Bakın hook kısmı hemen şöyle başlıyor. Bir banka soygununun ortasındayız. Ana karakterimiz polis rehinleri kurtarmaya çalışır. Bir yere gizlenir ve kurtarmaya çalışır arkadaşlar. Bakın hemen kullanıcıyı bir çengele soktuk. Yani hemen bir soru işaretine soktuk. Hemen bir banka soygununun ortasında çatışma başlıyor. Ana karakterimiz rehinleri kurtarmaya çalışıyor. İkinci kısımda yükselen elem kısmında ise bunun devamı olarak polis soyguncuların liderini araştırıyor. Küçük ipuçları buluyor, çatışmaya giriyor. Yine izleyici diyor ki acaba ne olacak? Polis acaba rehinleri kurtaracak mı? Düşmanı bulacak mı? Banka soygunlarını bulacak mı diye bir soru işareti içerisinde. Çatışma kısmında polis kötü adamın sığınağını bulur, onu tuzağa düşürür, ortağı öldürülür. Bakın ne oldu? Çatışma yaşanıyor burada ve polis aslında karşı tarafı bulduğunu düşünüyor ama ortağı öldürülüyor, kendisi yaralanıyor ve kötü adam kaçıyor burada. Eyvah! Şimdi izleyici dedi ki esas ana karakterin ortağı öldürüldü. Kendisi de yaralandı, kötü adam kaçtı. Acaba ne olacak? Bak hala soru işaretiyle devam ediyor. Çünkü kullanıcı hala devamını merak ediyor arkadaşlar. Dönüş kısmında ise bakın ne oldu? Toparlanma aşaması. Belli bir eğride gidiyoruz. Bakın belli bir eğride gidiyoruz. Siz bu hikayeyi eğer düz bir şekilde anlatırsanız kullanıcı bunu izlemez, ilk dakikalarda kaçar. Sizin yapmış olduğunuz hatayla aynı aslında. Aslında birçok arkadaşımızın yaptığı hatayla aynı arkadaşlar. Bakın dönüş kısmında ne oluyor? Polis hastaneye yatıyor, depresyona giriyor, rozetini bırakmaya gidiyor. Hatırlarsanız her zaman vardır. Polis rozetini bırakmaya gider komisere. Komiser de kabul etmez. Der ki sen biraz dinlen. Sana bir izin yazalım. Dinlen. Tekrar toparlan. Bu toparlanma aşamasında ne oluyor? Bazı şeyler aklına geliyor. İpucunu fark ediyor.
çatışma anını hatırlıyor. Düşmanı, banka soyguncusunu yakalayacağını düşünüyor. Ortağının şerefine onu yakalaması gerektiğini hissediyor. Ve tekrar rozetini alarak göreve geliyor. Yükselen elem kısmında bazı kuralları çiğneyerek de tek başına kötü adamı yakalamaya çalışıyor. Yeni bir ortak veriliyor. O ortağın da öldürülecek kaygısıyla kuralları çiğniyor. Tekrar kötü adamı kendi yakalamaya çalışıyor. Ondan sonra ödül kısmında kötü adamı yakalıyor. Onunla dövüşüyor. Onu yakalayıp tekrar adalete teslim ediyor. Ne oldu? Hep bir soru işaretiyle devam eden akış hikaye burada ödülle bitti arkadaşlar. İlla bunu bir hikaye olması gerekmiyor. İş sunumu olur, ikna edici konuşma olur, pazarlama hikayesi olur arkadaşlar. Bunu bu şekilde verdiğinizde ChatGPT'ye bunu verin. Deyin ki benim konum bu. Benim konumun hikayesini buna göre yazın. Tabii şöyle bir şey var arkadaşlar. Buradaki hikayenin gidişat aşaması özelleştirilebilir. Nasıl? Sizin tarafınızdan araya farklı bir düzeltmeler yapılabilir. Her şeyi yapay zekaya yaptırmayın. Elle müdahale yaptırırsanız daha kaliteli hale gelir arkadaşlar. O yüzden bu hikayenin esas amacı monotonluktan kaçma ve duygusal etkiyi en üst seviyeye çıkarma. Bakın duygusal bir etki var. Sürekli merak ettiriyorsun. Sürekli bir acınma var. Polis hastaneye yatıyor. Tekrar rozetini bırakmaya gidiyor. Kullanıcıyı izliyor. Ve ne oluyor arkadaşlar? Aslında %80-85'lik bir kısmını aslında hikayenin izlettirmiş oluyorsunuz. Bizim amacımız neydi? Bizim amacımız ödül kısmına kadar gelmek. Şuradaki kısım %5'lik bir 10'luk kısımsa %90'lık kısmını nereden baksanız izlettiriyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir hikayeyle sizin yazmış olduğunuz hikayeyi karşılaştırın. Aradaki farkı göreceksiniz arkadaşlar. Lafı çok uzatmadan bu şekilde net bir anlatım yapmak istedim arkadaşlar. Çok önemli. Bu tabloyu da açıklama kısmından indirebilirsiniz. Çok önemli bir tablodur arkadaşlar. Ve profesyonellerin kullandığı bir tablodur. Genelde ben YouTube'da içerik hazırlayan arkadaşların böyle bir tabloyu verdiğini görmedim. Böyle bir anlatım yaptığını görmedim. O yüzden böyle bir açık olduğunu bildiğim için sizlere bunu anlatmak istedim arkadaşlar. Fayda sağlıyorsa bu videolar veya arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, kanala abone olabilirsiniz ve bununla ilgili faydalı videoları vermeye devam edeceğim arkadaşlar. Ben Ufuk Şen, tekrar görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar, hoşça kalın.